Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Küçük bir giriş yapayım dedim. En azından görmenizi istedim. Aslında çok aşırı da zor olmadığını ki hiç kasmadım. Bayağıdır da özellikle drift yapmıyordum direksiyonla. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümündeyiz. Bu bölümde hem kendi direksiyon tecrübelerimden bahsedeceğim Forza Horizon'la ilgili. Hem de aynı zamanda kendi ayarlarımı da göstereceğim arkadaşlar. Bence can kulağıyla dinlemelisiniz. Çünkü çok önemli bilgiler vereceğim ayarlara geçmeden önce. Şimdi bu bir simülasyon oyunu değil. Aslında gamepad için yapılmış bir oyun. Direksiyonla kötü mü? Kötü değil. Crew'dan vesaire bana kalırsa çok çok daha iyi. Ama şöyle bir olay var arkadaşlar. Ben Forza Horizon 4 ilk çıktığından beri bu oyunu oynuyorum. Piyasaya sürülme tarihinden beri, yani 7 senedir. Arada Almanya'ya taşındım. Bu süreç zarfında 2 sene falan direksiyonla hiç oynamadım belki. Evet, ama hani kesintisiz 5 senelik bir direksiyon deneyimim var Forza Horizon serilerinde. Ve şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Hepiniz bir ayar istiyorsunuz. Hepiniz direksiyonu alıyorsunuz veya bazılarınız internette videoları izliyor, yabancı YouTuber'ların ya bunu ben de yaparım diyorsunuz. Ama öyle olmuyor değil mi? Olmadı da. Çünkü olmayacak. Bayağı bir tecrübe gerektiriyor. İlk başta arabayı aldığınızda arabayı hep sağa sola çeker, yalpalar. Bunlar çok normal arkadaşlar. Sabırlı olan bu işi halleder. Onu söyleyeyim. Çünkü istediğim şekilde drift yapabilmeye başlamak bile Forza Horizon 4'te aylarımı aldı arkadaşlar. Yani kenardan çıkarken arka tarafına arabanın yan vermekten falan bahsetmiyorum yani. Bayağı drift yapmaktan bahsediyorum. O yüzden başta sabırlı olmalısınız. İkincisi, vereceğim ayarlar veya herhangi birinden alacağınız ayarlar bir miktar size rahatlatabilir. Bakın, bir miktar diyorum. Biraz da psikolojik. Tamamen tecrübe kazanıp alışmayla alakalı. Bakın, ben bu ayarları Forza Horizon 5 ilk çıktığı zamanlarda yaptım ve daha sonra da hiç değiştirmedim. Daha önceden G920 kullanıyordum Logitech. Şu an Thrustmaster, TSPC Racer, Ferrari Challenge Edition var. Ve direkt direksiyonu taktığım gibi ayarları da değiştirmedim. Yani bayağı bir tecrübeyle ve sabırla alakalı. Bunu kesinlikle bilmenizi tavsiye ederim. Şimdi ayarlar kısmına geçeyim. Bilerek de çok tutup sıkmak istemiyorum abi. Nokta atışı olsun. Zorluk kısmından başlayacağım. Ama çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bilgisayardan oynuyorsanız bilgisayardan. Konsoldan oynuyorsanız konsol üzerinden direksiyon dönüş açısını ayarlamayı unutmayın arkadaşlar. Benim tavsiyem maksimumda kullanın. 900 ise 900, 1080 ise 1080, neyse ne yani. 900 iyidir gerçi, hiç 1080 varsa da kasmaya gerek yok. 900'ü ayarlayın, o şekilde daha rahat öğrenirsiniz. Ama zorlanırsanız ufak ufak işte 720 veya 480'e geçirip sonradan da yükseltebilirsiniz ama ona alıştıktan sonra biraz zor gelebilir abi yükseltmesi. O yüzden tavsiyem 900'de kalmanız. Onu söyleyeyim. Şimdi zorluk kısmına geliyorum. Zorluk kısmında ABS'm açık. Çekiş kontrolü ve denge kontrolü kapalı. Şu anda düz olarak ayarlı olduğuna bakmayın. Siz isterseniz debriyajlı düz oynayın, isterseniz düz oynayın. Ne istiyorsanız otomatik oynayın. Yani fark etmez, eliniz alışana kadar en azından. Şunların ikisini açık da deneyebilirsiniz. Ama bu şekilde arabaların hakimiyetine alışmanız ilerisi açısından daha iyi olur. Ben hiçbir zaman bunları açmıyorum. Her zaman kapalı. Ama birçok arabada ABS olduğu için kilitlemeyi önleme açık. Şimdi bu kısım çok önemli arkadaşlar. Ben Forza Horizon 4'ü komple standartta oynadım. Şu anda direkt Forza Horizon 5'te bilerek simülasyonla başlamak istedim. Biraz daha farklı hissettiriyor. Bunların ikisini de denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Benim tahminim yeni başlayanlar için standartta daha rahat edeceksiniz. Ama simülasyon biraz daha farklı hissettiriyor. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben simülasyonda oynuyorum abi. Daha önceden dediğim gibi standartta oynuyordum. Bunlar gerisi önemli değil arkadaşlar zaten. Önemli olan kısım burada. Şimdi ben Forza Horizon 4'te de Forza Horizon 5'te de titreşim kapalı oynuyorum. Çok gerek duymuyorum titreşime. Force Feedback'ten gerekli şeyleri alabildiğim kadar alıyorum zaten. Ayrıca özellikle Logitech serisi direksiyonunuz varsa, ki bende daha önceden G920 vardı, o şekilde alıştım. Dişli bir direksiyon olduğu için araziye vesaire çıktığınızda çatır çutur, takur tukur, deli gibi zaten sesler çıkıyor. O yüzden de titreşimi kapatarak alıştım. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu açabilirsiniz bir yandan mouse'a bakmak için. Bunlar zaten çok önemli değil arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse inanılmaz bir ayar yok farklılık olarak. Orijinalden var mı? Tabii ki de var. Ama tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten bu iş tecrübeyle alakalı. Ben bunu default'a da çevirsem bayağı kullanırım arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim yani. Sabırlı olmanız lazım. 3 günde olmuyor aga.
Baştan söyleyeyim. Bir simülasyon oyunu olmadığında hatırlatıyorum. Yanlışlıkla direksiyonla bunda oynamışız. Evet neyse düzelttim şu anda. Direksiyon ekseni ölü noktası iç sıfırda. Arkadaşlar bakın zaten yazıyor. Direksiyonun iç ölü nokta boyutunu belirler. Bu ölü nokta ne kadar büyükse aracın dönmesi için direksiyonun o kadar çok hareket ettirilmesi gerekir. Siz bu ayarlarla çok istiyorsanız oynayın. Dediğim gibi simülasyon standarda kendi keyfinize göre. Bakın biraz tecrübe kazandıktan sonra bakın birazdan kastım bir aydan bahsediyorum. 2 günden bahsetmiyorum. Biraz tecrübe kazandıktan sonra burada ufak ufak şeyleri değiştirip kendinize göre doğru ayarları bulabilirsiniz. İnternette yüzlerce direksiyon ayarı videosu var abi. Herkesinki kendine göre veya o şekilde başkasından alıp alıştığı ayarlar. O yüzden kendi ayarınızı belirlemeniz çok önemli. Direksiyon ekseni ölü noktası dış 70'te arkadaşlar. Doğrusallık 50'de. Gaz ekseni 0'a 100. Bunlar zaten default'ta böyle olması lazım. Bunlar da aynı şekilde 0'a 100. Bunlar da default diye hatırlıyorum. Ve aşağı kısma geçiyorum. Hemen şöyle komple indireyim öyle devam ederim. El freni ekseni ölü noktası iç 10'da, dış 100'de. Titreşim oranı kapattığım için bunu zaten sıfıra çektim. Güç geri bildirim oranını biraz arttırdım arkadaşlar. 1.2'ye getirdim. Merkez yay ölçeği 0.7. Bakın merkez yay ölçeği özellikle direksiyon tepkileriyle ilgili bayağı şeyleri değiştirebiliyor. Siz bunları bu şekilde ayarlayacaksanız da bunu ara ara kurcalayıp deneyebilirsiniz. Hangisi rahatınıza geliyorsa. 0.7 direksiyon amortisör oranı. 0.7 direksiyon amortisör oranı da aynı şekilde. Mekanik dayanak ölçeği 0.9, güç geri bildirim minimum güç 0.8, yük hassasiyeti 0.8. Yol hissi ölçeği 0.5, arazi hissi ölçeği 0.5, direksiyon hassasiyeti 0.5. Zaten başka bir ayar yok arkadaşlar. Bu ayarlardan ziyade tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Şunu simülasyon ve standart arasında deneyimlemenizi tavsiye ediyorum bu ayarları denerken. Hangisinde kendinizi rahat hissedecekseniz benim tahminim standartta rahat hissedeceğiniz yönünde. Ben Forza Horizon 4'ü uzun süre oynadığım için burada direkt simülasyonla giriş yaptım. Başlangıçta mümkün olduğunca 4 çeker, mümkün olduğunca yeni model çünkü oyunda bazı eski kasa veya eski model 4 çekerlerin yol tutuşunda sıkıntılar olabiliyor. Çok aşırı güçlü olmayan araçlarla alışmaya çalışın arkadaşlar. Drift yapacaksanız da tavsiyem 350 beygir civarında araçlarla yapın. Yoksa bir anda bakın göstereyim size. Bir anda abi gazı fazla kaçırırsın, araba kontrolden çıkar, sürekli spine gelirsin ve alışamazsın abi, soğumaya başlarsın. Azıcık, mümkün olduğunca yüksek viteste, azıcık fazla kaçarsa bak fazla kaçırdım abi. Spine gelirsin. 350-400 maksimum 450 beygir gücünde olan araçlar en azından o tarz yapılan hataları tölere ve telafi edebiliyor. Biliyorum birçoğunuz böyle kaymak gibi drift yapmak istiyorsunuz ama önce arabayı bir yolda tutmayı öğrenin çünkü gerçekten sağa sola çekiyor. Birçoğunuz fark etmiştir zaten ilk başta. Alışması biraz zaman alıyor. Bu gösterdiğim ayarlarda bakın direksiyon ekseni ölü noktası dış. Bu direksiyonun dış ölü nokta boyutunu belirler. Bu ölü nokta ne kadar büyükse direksiyon girdisi oyun tarafından o kadar az tanınacaktır. Yani bu ne demek oluyor? Ufak tefek milim oynamalarda da o arabanın yalpalama boşluğunu biraz daha azaltma ihtimaliniz var. O yüzden bu ölü noktasıyla çok sağa sola çekiyorsanız biraz oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Direkt nokta atışı bir video yaptığımı hissediyorum. Bu benim tecrübelerime göre, 7 senelik tecrübeme göre. Dediğim gibi başkası gelip de bu ayar daha iyi derse bile her ayar herkese göre değişiyor arkadaşlar. Her ayar farklı. Ben o adamın ayarıyla belki hiç oynayamam. O adam da benim ayarımla belki hiç oynayamaz. O yüzden biraz tecrübe kazanıp kendinize zaman verip sabırlı olup bol bol oynayıp elinizden geldiğince tecrübe kazanmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.